Hiç fark ettiniz mi? Kaybolduğunda bile varlığı hissedilen adamı hatırlar. Geri çekilmeyi bilen, geri çekilişin yarattığı boşluk bile ağırlığını hissettiren erkeği hatırlar. Kadınların uzaklaşan adama duyduğu saygı, Machiavelli'nin yüzyıllar önce ortaya koyduğu temel gerçeğin yankısıdır. İkisi birden olamıyorsanız, korkulmak sevilmekten iyidir. Buradaki korku, zalimlikten doğmaz. Asıl korku varlığının yokluğuna dönüşmesiyle oluşur. Çünkü bir erkeğin sessizliği binlerce yalvarıştan daha gürültülüdür. Tutunan adam kendi zayıflığını sergiler. Geri çekilen adam ise seçim yapma gücünü gösterir. Ve seçim her zaman gücün işaretidir. Machiavelli'nin Prens'te söylediği gibi, insanlar kendini dayatana boyun eğmeye, isteyenlere kıyasla daha meyillidir. Bir düşünün. Aşkını dilenen, zamanını isteyen, saygısı için pazarlık eden erkek her daim kaybeder. Ama kendi kurallarını koyan, standartlarını koruyan ve bu sınırlar çiğnendiğinde mesafesini çeken erkek, işte o sessizliğiyle bile kadının hayranlığını kazanır. Psikolojinin acımasız ama inkar edilemez bir yasası vardır. Uzaklaşmak kıtlık yaratır. Kıtlık ise değer doğurur. Modern erkeklerin çoğu başarısızdır çünkü aşkı, hiç bitmeyen güvence, tükenmeyen fedakarlık ve sürekli bir arayış sanırlar. Machiavelli böyle bir yanılsama karşısında sadece gülerdi. Çünkü insanların, kadınlar da dahil, kolay elde ettikleri şeylere değer vermediklerini çok iyi biliyordu. Verilen söz, geçmişin gerekliliğidir diye yazmıştı. Kırılan söz ise bugünün zorunluluğudur. Bunun anlamı şudur. Eğer kendinizi dünün sözlerine zincirlerseniz, bir zamanlar sonsuza dek dediğiniz için gitmekten korkarsanız, kendi iradenizi başka birine boyun eğmek etmiş olursunuz. Ama gücünü geri alan adam, geçmişin taahhütlerinin kölesi olmayı reddeden, onuruyla uzaklaşmayı seçen adam, içerlense bile saygı görür. Çünkü uzaklaşmak zayıflık değil, stratejidir. Machiavelli'nin hesaplı sertlik ilkesidir. Ona göre yaralar tek hamlede verilmelidir. Böylece daha az acıtır, daha az kırar. Kararlı bir şekilde çekip gittiğinizde keskin bir bıçak darbesi gibi vurmuş olursunuz. Acımasızca bandajı koparırsanız ve böylece karşı tarafa şunu gösterirsiniz. Saygısızlığa, oyunlara, kontrol girişimlerine asla müsamaha yoktur. İşte o yara, yıllarca süren pasif sabrınızın asla başaramayacağı kadar derin izler bırakır. Bu yüzden kadınlar uzaklaşan adama saygı duyar. Çünkü uzaklaşmak, öz disiplinin en büyük göstergesidir. Machiavelli'nin uyarısı nettir. İyilik yapmaya her zaman hazır olan adam, iyi olmayanların arasında mahvolur. Sınır bilmeyen iyilik, saflıktır. Kadınlar ise saflığa hayranlık duymaz. Onu sömürürler. Ama gidebileceğini, hayatının onun etrafında dönmediğini gösterebilen adam, işte o, özgürdür. Ve özgürlük, bir kadının asla kontrol edemeyeceği tek şeydir. Machiavelli, insan doğasını bugün yaşayan pek çok erkekten daha derin kavramıştı. Erkekler miraslarını kaybetmektense babalarının ölümünü daha kolay unuturlar diye yazmıştı. Bu sözün anlamı şudur. İnsanlar gerçekten değerli bir şeyin kaybını unutmazlar. Bir erkek bir kadından uzaklaştığında o kayıp artık bizzat kendisi olur. Kadın hediyeleri unutabilir, akşam yemeklerini hatırlamayabilir, bitmek bilmeyen onayınızı geride bırakabilir. Ama siz geri çekildiğinizde varlığınızın dondurucu yokluğu asla unutmaz. İşte bu boşluk onu kendi değerini sizin standartlarınıza göre ölçmeye zorlar. Ve aniden siz onun kaçamayacağı bir ölçüt haline gelirsiniz. Asla uzaklaşmayan erkek kolay okunur, tahmin edilebilirdir. Machiavelli'nin dediği gibi, sıradan kalabalık daima görünüşe aldanır ve dünya çoğunlukla bayağı insanlardan oluşur. Her zaman orada olan, her zaman memnun etmeye hazır adamın arkasındaki çaresizlik mutlaka fark edilir. Ama geri çekilen adam, bilinçaltının göz ardı edemeyeceği bir gizem yaratır. Paha biçilemez, değerlidir. Çünkü uzaklaşmak sadece fiziksel değildir. Aynı zamanda psikolojiktir. Bu kopuşun sanatıdır. Machiavelli yöneticilere şöyle öğüt verirdi. Halkın üzerine bina eden, çamurun üzerine bina eder. Eğer öz değerinizi bir başkasının onayına inşa ederseniz, aslında temelinizi çamura kurarsınız. Onun ruh hali değiştiğinde zemin ayaklarınızın altından kayar. Ama uzaklaştığınızda temelinizi taşa kazırsınız gibi gösterirsiniz. Kendi prensipleriniz, disiplininiz, gücünüz. Bu yüzden size saygı duyar.
Çünkü içten içe sizi sarsamayacağını bilir. Düşünün, çoğu aşık adam pazarlık eder. Eğilir, yalvarır, uzlaşır. Oysa Machiavelli uyarır, uzlaşma otoritenin ölümüdür. Aldatan kişi her zaman buna izin vereni bulur. Eğer onun saygısızlıklarına izin verir, hayallerine tahammül eder, her şeyin fedakarlıkla düzeleceğini düşünürseniz aslında kendinizi kandırırsınız. Machiavelli'nin gerçeği daha keskindir. Siz ona değersizleşmesini öğretirsiniz ve o da sizi değersizleştirecektir. Uzaklaşmak senaryoyu tersine çevirir. Ona saygı öğretmek yerine egemenlik beklersiniz. Ne olursa olsun kalacağınızı göstermek yerine değerinizin göz ardı edildiği anda gideceğinizi kanıtlarsınız. İşte bu yüzden size saygı duyar. Ona her şeyi verdiğiniz için değil, onsuz yaşayabileceğinizi kanıtladığınız için. Machiavelli'nin dehası, kaybetme korkusunun kazanç sevgisinden daha güçlü olduğunu anlamasındaydı. Ve ilişkilerde bu ilke acımasızdır. Kadınlar geride bırakılan kişi olma fikrine dayanamadıkları için uzaklaşan erkeklere saygı duyarlar. Machiavelli'nin dünyası krallar, prensler ve hayatta kalma mücadeleleriyle doluydu. Ama onun gerçekleri modern ilişkilerin savaş alanına kusursuz biçimde uyarlanabilir. Erkekler genellikle elle değil, gözle yargılar. Çünkü herkes görebilir ama çok azı hissedebilir diye yazmıştı. Bunun anlamı şudur: seni vaatlerinle değil, yaptıklarınla ölçerler. Yalvaran adamı görür, bütün gün mesaj atan adamı görür, saygısızlığa tahammül eden adamı görür ve bilinçli ya da bilinçsiz değerinin düşük olduğuna hükmeder. Ama dikkatini çeken, enerjisini geri çeken, kayıtsız bir sakinlikle uzaklaşan adamı gördüğünde o adamı güçlü sayar. Çünkü davranışları onun havasıyla değil kendi nefesiyle kanıtlar. Birçok erkeğin trajedisi saygının sonsuz vermekten geldiğine inanmalarıdır. Oysa Machiavelli'nin uyarısı nettir. Politikasını zamana uyduran kişi refaha kavuşur, politikasını zamanın gereklilikleriyle çeliştiren kişi ise mahvolur. Kadınların karşılıksız veren erkeklerle kuşatıldığı bir dünyada sıradan bir verici olarak ayakta kalamazsınız. Saygı görmek istiyorsanız sıradanlaşın ötesine geçmelisiniz. Ne zaman vereceğinizi ve daha önemlisi ne zaman geri çekileceğinizi bilmelisiniz. Uzaklaşmak zulüm değil, uyum sağlamaktır. Sizi tutunan zayıf erkekler denizinden ayıran stratejik bir hamledir. Bunu bir savaş gibi düşünün. Machiavelli'nin yazdığı gibi bir prens tilkiyi ve aslanı taklit etmelidir. Çünkü aslan tuzaklardan korunamaz, tilki de kurtlardan kendini savunamaz. İlişkilerde aslan sizin gururunuz, de tilki sizin aklınızdır. Omurganız yalvarmayı reddedişiniz. Tilki ise stratejinizdir. Kalmak onurunuzu yerle bir edecekse çekip gidebilme gücü. İşte bu ikisi birleştiğinde dokunulmaz olursunuz. Artık sizi ne manipülasyonla tuzağa düşürebilirler, ne de duygularınızı kullanarak alt edebilirler. Çünkü savaş alanını tamamen terk etmeye hazır birine karşı kimse kazanamaz. Uzaklaşmak yalnızca bir ayrılık değildir. Gerçeğin ta kendisini ortaya çıkarır. Machiavelli'nin sözleriyle bilge adam aptalın sonunda yaptığını en başta yapar. Aptal adam yıllarca süren saygısızlığın içinde çürür ve sonunda kırgın gider. Bilge adam ise manipülasyonu sezdiği anda uzaklaşır. Yıkımı beklemez, engeller. Ve bunu yaparken yalnızca kadından değil, kendi içinden de saygı görür. Psikolojik açıdan bu dönüşüm derindir. Kadınlar bunu itiraf etmeyebilir ama sarsamayacakları sınırlar koyan erkeğe çekilirler. Uzaklaşan adam bir paradoks yaratır. Kadın gücünden nefret eder ama tam da bu yüzden daha çok arzular. Machiavelli'nin dediği gibi, aldatanı aldatmak 2 kat daha zevklidir. Onun oyunlarını görüp karşılık vermek yerine uzaklaştığınızda gücünü elinden alırsınız. Ve ironik biçimde bu sizi tanıdığı en güçlü adam yapar. Çünkü saygı sözlerinizden değil, tereddütsüz hareket etme cesaretinizden doğar. Machiavelli şöyle yazmıştı: verilen söz geçmişin gerekliliğidir. Kırık söz ise bugünün zorunluluğudur. Çoğu erkek bu gerçeği kabullenmeyi reddeder. Durum değişse, saygı kaybolsa bile eski sözlerine zincirlenmiş gibi kalırlar. Oysa Machiavelli tam tersini öğretir. Eğer şimdi uzaklaşmak gerekiyorsa, kalan adam dünün hayallerine köle olur. Ama uzaklaşan adam, geçmişin zincirlerini kıracak kadar acımasızdır. Ve kadınlar buna kör bir sadakatten
çok daha fazla saygı duyar. Unutmayın, uzaklaşmak bir öfke nöbeti, bir tehdit ya da bir oyun değildir, bir prensiptir. Machiavelli'nin ifadesiyle, itaat edilmek isteyen nasıl emredeceğini bilmelidir. Bu, bağırarak ya da yalvararak yapılmaz. Söylenmemiş olanı ortaya koyarak yapılır. Sizin varlığınızın yasası şudur: bana saygısızlık edersen beni kaybedersin. Bu yasa tartışılmazdır. Çünkü eylemlerle uygulanır. Ve uygulandığı için de saygıyı zorunlu kılar. Kadınlar yalnızca saygı isteyen erkeklere değil, saygısızlığın bedelini ödeten erkeklere saygı duyarlar. Her ilişkiyi küçük bir devlet gibi düşünün. Machiavelli'nin dediği gibi, bir değişiklik mutlaka başka değişikliklerin kapısını açar. Bir kez eğildiğinizde, standartlarınızdan bir kez ödün verdiğinizde bir çatlak açılır. Ve o çatlak daha çok saygısızlığa, daha çok manipülasyona, daha çok kontrole davetiye çıkarır. Ama ilk çatlakta uzaklaşırsanız çöküşü engellersiniz. Kuyruk parçasını kesersiniz. O da sizin olduğunuzdan farklı birine dönüştürülemeyeceğinizi anlar. İşte bu korku, bu kesinlik saygının başladığı yerdir. Psikoloji acımasız ama reddedilemezdir. Kadınlar test eder, sınırları zorlar. Bu kötü oldukları için değil, doğaları onları eğilmeyecek en güçlü adamı bulmaya zorladığı içindir. Machiavelli'nin dediği gibi, bilge olmayan bir prens iyi öğüt alamaz ve bilgelik duyguların sisini aşabilme yeteneğidir. Zayıf adam yalnızlıktan korktuğu için kalır. Akıllı adam ise kalmanın değerini öldürdüğünü gördüğü için gider. Uzaklaşan adama soğuk olduğu için değil, net olduğu için saygı duyulur. Unutmayın, kaybetme korkusu, kazanç arzusundan daha çok davranışları yönetir. Machiavelli'nin sözüyle, erkekler sevdikleri birini korkutmaktan çekinmezler. İlişkilere çevrildiğinde bunun anlamı şudur: kadın, sevgisini her ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışan erkeği küçümser, saygısızlık eder ve manipüle eder. Ama kaybetmekten korktuğu adama asla kolayca meydan okuyamaz. Uzaklaşmak, onun içinde derinlerde bir korku eker. Ona cazibesine bağlı olmadığınızı, güzelliğine köle olmadığınızı gösterir. Erkek özgürdür ve özgürlük manyetiktir. Kadınların en çok saygı duyduğu şey, kontrol edemedikleri erkektir. Uzaklaşmak, bu egemenliğin en açık ifadesidir. Machiavelli'nin ünlü sözüyle, ikisinden biri eksik olacaksa, sevilmektense korkulmak daha güvenlidir. Çünkü aşk değişken olabilir, aşk geri çekilebilir. Ama korku kalır. Korku, ama bu korku, yokluğunuzun korkusudur. Sizin kaybınızın ihtimali, kadının zihninde standartlarınızı sağlamlaştırır. Tutunan erkek yalnızca acıma uyandırır. Uzaklaşan erkek ise korku. Ve bu korku, aşkın tökezlediği anlarda bile saygıyı pekiştirir. Çünkü psikolojinin yasası değişmez. Machiavelli'nin hatırlattığı gibi insan doğası değişkendir. İnsanları ikna etmek kolaydır ama onları o iknada tutmak zordur. Kadınlara uygulayın. Onu size aşık etmeyi, kalmasını sağlamayı, o an sizi arzulamasını başarmayı belki becerebilirsiniz. Ama bu arzuyu canlı tutmak sözlerden fazlasını ister. Öngörülemezlik ister. Kaybetme ihtimalini ister. Uzaklaşmak kapana kısılmadığınızı kalıcı biçimde hatırlatır. Ve o bunu fark ettiğinde yalvararak kalmasını sağladığınızdan çok daha sıkı tutunur. Çoğu erkek saygının aşkta ne anlama geldiğini bile bilmez. Onlar için saygı şefkattir, iltifattır. Hayır, saygı gücün kabul edilmesinden doğar. Machiavelli'nin dediği gibi, bir prens hem gerçek bir dost hem de gerçek bir düşman olduğunda saygı görür. Bu sizin için de geçerlidir. Nerede durduğunuz bilinmelidir. Onun oyunlarını kabul ederseniz ne dost ne düşman olursunuz. Yalnızca bir mobilya gibi köşede duran varlıksınız. Ama sınır aşıldığında uzaklaşırsanız hangi tarafta olduğunuzu gösterirsiniz. İşte o netlik, o kumdaki çizgi sizi sıradan bir adam olmaktan çıkarır. Kolayca yeriniz doldurulamayacak bir adam yapar. Uzaklaşmak zulüm değil, adalettir. Machiavelli'nin uyarısı nettir. Erkekler ya okşanmalı ya da ezilmeli. Çünkü daha hafif yaraların intikamı daha büyük yaralardan gelir. Bu bir şiddet çağrısı değil, bir kararlılık çağrısıdır. Bir kadının size olan saygısını küçük sızlanmalarla, yalvarışlarla, ikinci şanslarla asla zedelemeyin. Eğer standartlarınıza ihanet ederse tek darbeyi indirin. Uzaklaşın. Bu yara temizdir, inkar edilemezdir, unutulmazdır. Ve kadın sonuçları titizlikle uygulayan adama saygı duyar.
sonsuz bir zayıflık içinde sürüklenenden çok daha fazla. İşte derin gerçek burada yatar, uzaklaşmak bir güç felsefesidir. Tek başınıza da tam olduğunuzu ilan etme biçimidir. Machiavelli'nin dediği gibi, bir hükümdarın zekasını ölçmenin ilk yolu çevresindeki adamlara bakmaktır. Aynı şey sizin için de geçerli. Çevrenizdeki insanlar, özellikle yakınına aldığınız kadınlar, size saygı göstermiyorsa, bu sizin zekanızın bir yansımasıdır. Yanlış kadından uzaklaştığınızda, hem dünyaya hem kendinize şunu ilan etmiş olursunuz. Tahtınız zayıflıkla kirletilmeyecek ve bu hareket yıllarca süren kör sadakatten daha fazla hayranlık uyandırır. Çünkü uzaklaşmak sadece kadınlarla ilgili değildir. Aslında kendinizi yönetmekle ilgilidir. Machiavelli'nin yine dediği gibi, bir prensin zekası etrafındaki insanların kalitesinden anlaşılır. Hayatınızda bu şu anlama gelir. Tahammül ettiğiniz ilişkiler, dünyaya kim olduğunuzu ilan eder. Size saygı duymayan, sizi küçümseyen, standartlarınızla alay eden bir kadının yanında kalırsanız, zayıflığınızı ilan etmiş olursunuz. Tahtınız zayıflıkla kirletilmeyecek. Ve bu hareket, yıllarca süren kör sadakatten daha fazla hayranlık uyandırır. Çünkü uzaklaşmak sadece kadınlarla ilgili değildir. Aslında kendinizi yönetmekle ilgilidir. Machiavelli'nin yine dediği gibi, bir prensin zekası etrafındaki insanların kalitesinden anlaşılır. Hayatınızda bu şu anlama gelir. Tahammül ettiğiniz ilişkiler, dünyaya kim olduğunuzu ilan eder. Size saygı duymayan, sizi küçümseyen, standartlarınızla alay eden bir kadının yanında kalırsanız, zayıflığınızı ilan etmiş olursunuz. Ama uzaklaştığınızda, sizi küçülten şeyle bağınızı kopardığınızda, işte o an gücünüzü ilan etmiş olursunuz. Bu güç, sizin itibarınızdır. Ve Machiavelli'nin uyardığı gibi, itibar sevgiden çok daha değerlidir. Çünkü itibar her şeydir. Onun da dediği gibi, bir prens hor görülmekten ve nefret edilmekten kendini korumalıdır. Modern erkek için kendini hor görmek, sessizce saygısızlığa katlanmaktır. Ve bu hem sevgiyi hem de saygıyı kaybetmenin en kestirme yoludur. Ama uzaklaşmak sizi öz nefretin pençesinden korur. Aynı zamanda kadının gözündeki imajınızı da muhafaza eder. Kadın ağlayabilir, öfkelenebilir, ayrılırken size hakaret bile edebilir. Ama sizi hor göremez, yalvaran, diz çöken, tahammül eden adamdan nefret eder. Uzaklaşan adamdan ise öfkesine rağmen saygı duyar. Çünkü bağımlılığı değil, onurunu seçmiştir. Psikolojik açıdan uzaklaşan adam, kadının hafızasında bir yara izi gibi kalır. Machiavelli'nin şu sözü bunu özetler. Erkekler babalarının ölümünü, miraslarını kaybetmekten daha çabuk unuturlar. Kadın için siz, onun mirası, kazancı, ödülüsünüz. Uzaklaştığınızda yerine koyamayacağı tek şeyi de götürmüş olursunuz. Erkeksi varlığınız, paranız, rahatlığınız bir şekilde telafi edilebilir. Ama eğilmeyen bir adamın karşısında durmanın yarattığı his, işte onu asla unutamaz. Çünkü yokluğunuz onun hükmedemediği şeylerin aynası olur. Ve işte bu yüzden size saygı duyar. Gücün kaynağı kıtlıktadır. Machiavelli şöyle der, kim sürekli başarı istiyorsa davranışlarını zamana ayak uydurarak değiştirmelidir. Erkeklerin kadınları ilgiyle, onayla ve ulaşılabilirlikle boğduğu bir çağda uzaklaşan erkek nadirdir. Ve nadirlik güçtür. Her erkek kalabilir. Çok azı gidebilir. Ve yönetebilenler yalnızca o azınlıktır. Uzaklaşmak yalnızca kadını değil, ruhunuzu da disipline eder. Machiavelli'nin dediği gibi, bilge adam, aptalın sonunda yaptığını en başta yapar. Acı sizi çürütmeden, öfke sizi zehirlemeden önce uzaklaşmak, zihninizi berraklığa alıştırır. Size arzularınız yerine disipline, duygular yerine güce öncelik vermeyi öğretir. Ve bu berraklıkta yalnızca onun değil, kendi saygınızı da kazanırsınız. Bu yüzden giden adam her zaman hatırlanır. Kadının gelecekteki ilişkilerinde hayalet olur, sessizce diğer erkekleri sizin ölçünüzle tartar. Ve ironik gerçek şudur, kalıp her şeyi feda eden adam hızla unutulur. Ama korkusuzca uzaklaşan adam onun hafızasında ölümsüzleşir. Machiavelli'nin dediği gibi, erkekleri onurlandıran unvanlar değil, unvanları onurlandıran erkeklerdir. Onurlandırılmak için kadının onayına ihtiyacınız yoktur. Köleliği reddederek önce kendinize saygı duyarsınız. Machiavelli'nin anladığı ama çoğu erkeğin kavrayamadığı şey şudur. Gerçek güç, tutunabildiğiniz şeylerle değil, tereddüt etmeden vazgeçebildiklerinizle ölçülür.
Onun sözleriyle, özgürlüğe alışkın bir şehrin efendisi olup onu yok etmeyen, onun tarafından yok edilmeyi bekleyebilir. İlişkilere uygulayın. Saygısızlığa ve manipülasyona alışkın bir kadının sizi istismar etme özgürlüğünü korumasına izin verirseniz, sonunda sizi yok eder. Ama uzaklaştığınızda onun üzerinizdeki bütün gücünü yok edersiniz. Zinciri kırarsınız. Ve bu kararlı eylem hayatta kalmanızı sağlar. Uzaklaşmak, onu cezalandırmakla ilgili değildir. Sizi korumakla ilgilidir. Machiavelli bize şunu hatırlatır. Bir prens, gerçek bir dost ya da gerçek bir düşman olduğunda saygı görür. Çünkü o zaman kendini açıkça belli eder. Kadınlar kararsızlıktan nefret eder. Yarım yamalak davranan, ayrılmaya korkan, emredemeyecek kadar zayıf erkekten tiksinirler. Ama siz ya tam anlamıyla saygıyla kalın ya da tam anlamıyla meydan okuyarak giderseniz, sevgiden çok daha nadir bir şey kazanırsınız.